Efor yaparken eğer göğsün ağrıyorsa, yani hocam ben yürüyorum, yürümeye başlayınca ağrılar başladı. Kalp damar, koroner arter hastalığı olma ihtimali çok yüksek. Neden? Direkt soğuğa maruz kalırsan kalpten ziyade enfeksiyon açısından klima hastalığı denen bir hastalık var aslında. O çok tehlikeli. Migren olan insanlara acaba ilaçsız da çözebilir miyizin tavsiyesini vermek lazım. Normal giderken birden tansiyonları düşmeye başlıyorsa bir iki kalbinde sıkıntı var. Ani hareketler yapmaktan kaçınsınlar, hadlerini bilerek yaşasınlar. Hocam benim motorum su kaynatıyor. O zaman onu bilerek yaşayacağız. Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Bugün de yine farklı sorularla karşınızdayım hocam. Kalp ritim bozukluğu, aritmi nedir? İnsanlar kendileri ritim bozukluğu teşhisini koyabilir mi? Şimdi şöyle, normalde kalp kendi kendini uyaran elektrik santrali olan bir organ. Düzenli çalışır. Bazen ekstra böyle bir şey olur ve insanlar bunu hissedebilir. Ya bir şey oynadı içimden diye hissedebilir. Bazen de normal atar ama hızlı atar. Biz buna taşikardi diyoruz. İşte bu hangi durumlarda olur? İşte yüksek ateş, enfeksiyonun vardır, ateşin yükselmiştir. 2. Kansızlık ya da guatr beziyle ilgili zehirli guatrım vardır. O da çarpıntı yapar. Kalp yetmezliği çarpıntı yapar. Ya da atrial fibrilasyon dediğimiz bir yerin böyle titreşmesi, bu da ritim sorunudur. Bir sürü ritim sorunu var. İnsanların yarısı bunu hisseder ama yarısı farkında bile değildir. Taşikardi ve ritim bozukluğu arasındaki fark nedir? Taşikardi dediğimiz hadise kalbin hızlanması. Ritim bozukluğu olup da hızlanabilir ama ritim bozukluğu ritmik olmaması. Neden? Bak bu kalp böyle çalışır. Bir taraf kasılır, bir taraf gevşer. Bir taraf kasılır, bir taraf gevşer. Çarpıntı olduğu zaman şöyle olur. Arada olur, sonra düzelir, sonra yine böyle olur, sonra yine düzelir. İşte bu aritmi. Akıllı saatlerin tespit ettiği düzensiz nabız uyarıları ne kadar güvenilir? Ya bu tartışmalı bir konu. Yani ne kadar güvenilir, o anda doğruyu yakaladı mı, yakalamadı mı? Ama akıllı saatlerin şöyle bir artısı var. Mesela hasta der ki ben çarpıntım oluyor hocam. Holter takarsın, 24 saat alet üzerinde kalır. Onu tespit edemeyiz. Akıllı saat sürekli kolunda olduğu için ve onu bir yere de kayıt ettirme imkanının olduğu için orada en azından en yüksek kaç oldu, en düşük kaç oldu kabaca bunu anlayabiliriz. Hakikaten bu insanın çarpıntısı oldu mu olmadı mı? O yönden mantıklı. Hocam efor sırasında spor yaparken göğüs ağrısı hangi hastalığın belirtisi olabilir? Şimdi efor yaparken eğer göğsün ağrıyorsa, yani hocam ben yürüyorum, yürümeye başlayınca ağrılar başladı. Kalp damar, koroner arter hastalığı olma ihtimali çok yüksek. Neden? Düz yolda 90 kilometre hızla giden araba az benzin yakar. Gaza köklediğin zaman fokur fokur benzin yakar. Kanallarda darlık varsa işte o zaman göğüs ağrısı olur. Kalp yetmez ve seni durdurur. Niye? Fazla enerjiye, fazla benzine ihtiyacı olduğu için ve gelmeyeceği için, kanallar tıkalı olduğu için ağrı olarak semptom verir ve seni durdurur. Dur, ne yapıyorsun? Beni öldürecek misin? Kalp der ki hop dur kardeşim, rahat. Bak sana ağrı da verdim, dur. Durunca geçer. Ama bu ilerleyen zamanda oturduğun yerde de olmaya başlar. Daha ilerleyen zamanda geçmiş olsun o ağrı geçmez. 30 dakika geçti mi kalp krizi geçiriyorsun. Bazı kişiler sıcağı sever. Sauna, spa, masaj, hamam. Bunlar kalbe zarar verir mi hocam? Yani şöyle, her şeyin aşırısı zararlı. Ama düzenli saunaya giren insanlarda eğer kalp yetmezliğin yoksa, böbrek yetmezliğin yoksa, kaybettiğin teri yerine koyabiliyorsan kesinlikle çok faydalı. Ama hocam tansiyonum çok düşük, bir de üstüne saunaya girdim, bir de üstüne hamama girdim. Yerlerde serinirsin, sıkıntı. O yüzden bir kere sıcak tansiyonu düşürür. Niye? Damarı açılır, gevşer damarın ve otomatikman tansiyonun düşer.
O yüzden özellikle tansiyonu dengesi olan insanların bu konuda dikkat etmeleri lazım. Şu anda yeni bir akım var. Özellikle gençler ice terapi ya da buz terapisi denen bir tedavi yöntemi yapıyorlar. Ya da tedavi demiyor, terapi yöntemi. İşte buz +2 derece bir küvete giriyor. Oradaki amaç damarın büzülmesi. Sonra kontrast etki bir saunaya giriyor. Saunada da damar gevşiyor. Amaç damarın elastikiyetini arttırmak. Yani gençlerde şu anda bu bir trend aslında. Doğru bir trend. Yani o zaman hocam yaz mevsiminde mesela bazı bölgelerimizde deniz suyu çok soğuk. Ona girmek de hani ürpeririz. Aniden girmemek lazım. Alıştıra alıştıra girmekte fayda var. Klima çarpmaları. Kalpte ne gibi bir risk, tehlike oluşturur mu? Şimdi klima çarpmaları şöyle, direkt soğuğa maruz kalırsan kalpten ziyade enfeksiyon açısından klima hastalığı denen bir hastalık var aslında. O çok tehlikeli. Ona çok dikkat etmek lazım. Sadece klimanın önünde oturursan ve saatlerce oturursan ani işitme kaybı, işte ani bir reaksiyon sende gelişebilir. Bunlara çok çok dikkat etmek lazım. Klimanın karşısında sadece buz gibi bir ortamda oturmak kalbe tabii ki özellikle koroner arter hastalığı, çünkü damarları büzecek. İster istemez semptomların artacak. Göğüs ağrın olabilir eğer kalp hastasıysan. O yüzden çok dikkat etmende fayda var. Hocam migren ilaçları kalbe zarar verir mi? Şimdi bazı migren ilaçları evet verebilir. Özellikle migren olan insanlara acaba ilaçsız da çözebilir miyizin tavsiyesini vermek lazım. Mesela migren olan insanlar kapkaranlık bir odada bir 10 dakika gözleri kapalı otursunlar. Çok iyi geliyor. Melatonin denen bir hormon salgılanıyor. Damarları, çünkü migrende damarlar büzülüyor ve şiddetli baş ağrısı oluyor. İşte o melatonin damarları gevşetiyor. O yüzden karanlık migrene birebir. Bir de migrende özellikle hani bu estetik yapıyorlar ya, botoks. Mesela migrende botoksun da iyi geldiğine dair yayınlar var. Akupunkturun iyi geldiğine dair yayınlar var. Biz genelde hocam yüksek tansiyonu konuşuyoruz ama biraz da düşük tansiyondan bahsedelim. Düşük tansiyon her zaman zararsız mıdır? Hangi durumlarda altta yatan bir kalp hastalığının habercisi olabilir? Şimdi düşük tansiyon sağlıklı bir insanda normal olabilir. Özellikle kadınlarda. Kadınlarda sürekli adet görmeler, işte demir düşüklüğü, kansızlık gibi durumlarda. Hatta tuz ayran içirirler. İşte benim hep tansiyonum düşüktür derler. Klasik. Ama 70 yaşında bir adam normal giderken birden tansiyonları düşmeye başlıyorsa bil ki kalbinde sıkıntı var. Onun mutlaka bir doktor kontrolüne gitmesi lazım. Aşırı tansiyon düşmeleri bayılmalara, düşmelere yol açabilir. Aman dikkat. Peki hocam son sorum da vertigo. Vertigo kalbe zarar veriyor mu? Vertigo ya kalbe direkt zararı yok da vücuda direkt zararı var. Vertigo tek başına da olabilir. Vertigo işte kulakta en çok gördüğümüz kulak sisteminde özellikle kristallerin oynaması, orta kulak iltihabı gibi durumlarda sık görülüyor. Bir de ense damarı beyinciye giden vertebral arter dediğimiz damar var. O damarın tıkanıklığında ya da inceliğinde, kan yetmesinde de aynı baş dönmeleri, denge kaybı ve düşmeler olur. İlave olarak bulantı, kusma bunlara eşlik edebilir. Ama vertigo, ya basit bir baş dönmesi deyip geçiştirmemek lazım. Mutlaka doktorlarına gidip en azından tetkik ve tedavi olmalarında fayda var. Bir de hocam benim gene kendi bir sorum size sormak istediğim. Bir yere yetişeceğiz. Çok hızlı tempolu yürüyoruz. Zamanla yarışıyoruz. Bazen kulak tıkanıyor. Bunun kalple mi bir bağlantısı var? Tansiyonu çok yükseliyor olabilir. Ani, çünkü bir de şöyle düşün. Mesela halı sahada maç yaparlarken ya da futbolcular maç yaparken önce bir ısınma hareketleri yapıyorlar. Ufak ufak gerdirme hareketleri yapıyorlar. Kaslarını gevşetiyorlar. Öyle ondan sonra koşmaya başlıyorlar. Şimdi sen hiçbir şey yokken birden hızlı koşmaya başladığın zaman aslında vücudun tetiğe geliyor ve vücudun bir strese karşı mücadele ediyor. Buna çeşitli tepkiler
kulak, yani herkeste olmuyor da sende olmuş. Başkalarında da başka semptomlar olabilir. O yüzden bu insanlara, özellikle risk grubunda olan insanlara uyarımız şu olsun: ani hareketler yapmaktan kaçınsınlar. Hadlerini bilerek yaşasınlar. Hocam benim motorum su kaynatıyor. O zaman onu bilerek yaşayacaksın. Ciğerlerim yetmiyor. Ona göre yaşayacaksın. Kalp damarlarım tıkalı, adım bile atamıyorum. Ona göre yaşayacaksın. Bir de hocam yaz dönemindeyiz. Sıcaklar, aşırı sıcaklar zaman zaman yaşıyoruz. Yurt dışında da, Avrupa ülkelerinde de ciddi ölümlerle sonuçlanıyor. Bunlarla ilgili bizde ne önerirsiniz? Neler yapmalıyız? Bunda çok basit ama herkesin bildiği ama uygulamadığı kurallar var aslında. Çok kolay. Bir kere su içmek için susamayı beklemeyin. 2. Beyaz, açık renkli ve ince kıyafetler tercih edin. 3. Özellikle risk grubunda olan yaşlı insanlar, kronik hastalığı olan insanlar sabah 11, akşam 5 arasında mümkünse sokağa çıkmamalılar. Çıktıklarında da en azından bir şapka falan giyebilirler. Ağır yağlı yemekler ya da ağır yemekler, mideyi dolduran yiyecekler yememeliler. Mümkün olduğunca basit, işte ayran, işte basit meyve suları, basit su ya da maden suyuyla kendilerini bir şekilde koruma altına almaları lazım. Bunlar yapılırsa sıkıntı yok. Çünkü biz aşırı sıcaklarda aşırı terleyerek tuz kaybederiz. Tuz kaybı vücut için çok önemli. Onu yerine koyman lazım. Kaybettiğin sıvıyı yerine koyman lazım. Sınırda bir kalp damar darlığı varsa, kalp normalde 7-8 litre bir sıvı dolaşıyor insan vücudunda. Diyelim ki 1 litresini terledin, kaybettin, yerine de koymadın. 6 litreyle o 8 litrelik kan dönmeye çalışıyor. Kalp bu sefer hızlı koşuyor. Hızlı koşunca da yoruluyor. Dolayısıyla bunu önemsemek lazım. Belki daha önce söylediğimi hatırlamıyorum. Başka bir şey daha söyleyeyim. Hocam benim çarpıntım var. 100. Yani hiçbir tanı da konamadı. Böyle gidiyor. Bu bana zararı var mı? Var tabii. Kalbini yoruyorsun. Bunun bir kere sebebini mutlaka araştırman lazım. Demirin mi düşük? Kansızlığın mı var? Guatr bezinle ilgili sıkıntıların mı var? Kalp yetmezliği mi var? Ya da hiçbir şey yok. O zaman o ilaçla bir şekilde durdurmamız lazım. Yoksa kalbini erkenden yorarsın. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. İnşallah insanlar bu verdiğimiz bilgilerden faydalanabilir. İnşallah insanlar bizi izlemeye devam etsin. Teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık.